Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle yapımı oldukça kolay, az malzemeli kutlama pastası yapacağız. Dilerseniz yapımına geçelim. Önce kekini hazırlayacağız. 4 tane yumurtamızı kasemize alıyoruz. Dört fincan şekerimizi de yumurtalarımızın üzerine ekliyoruz. Ve mikserimizle iyice köpürene kadar çırpıyoruz. Eğer güzel köpürürse kekimiz iyi kabarır arkadaşlar. O yüzden yumurta ve şekeri iyice köpürtmeye çalışalım. Daha sağlıklı bir kek elde etmiş oluruz. Hamurun kıvamını göstermek için daha böyle yakından tuttum kamerayı. Görüyorsunuz baya kıvamı geliyor. Bu aşamadan sonra mikseri bırakacağız arkadaşlar. El çırpıcısıyla devam edeceğiz diğer malzemeleri hamurumuza eklerken. Görüyorsunuz bayağı köpük oldu. Şimdi bir fincan sütümüz var, onu ekliyoruz hamurumuza. Ardından bir fincan sıvı yağ, onu da ekliyoruz. El çırpıcısıyla çırpıyoruz. El çırpıcısıyla devam etmemizin sebebi hamurumuzun köpüğünün kaçmaması için. Şimdi yarım pet bardak nişastamız var, onu ekliyoruz. Bu gördüğünüz bardak arkadaşlar bir plastik pet bardağı eşit. Bunun yarımı da yarım pet bardak oluyor. Şimdi bir paket şekerli vanilin. Bu ikisini çırpıyoruz. Üç buçuk pet bardak unumuz var. Onu ekliyoruz azar azar. Bunu da böyle bir tur karıştırıyoruz. Ardından diğerlerini ekleyeceğiz.
Gördüğünüz iyice karıştı. Şimdi 1 çay kaşığı karbonat ekliyoruz. Bir paket kabartma tozu. Onu da ekledikten sonra iyice çırpıyoruz. Şimdi 28 santimetrelik yağlı kağıt serdiğimiz kelepçeli kalıbımıza hamurumuzu döküyoruz. ...160 derecede fırında 55-60 dakika kadar pişiriyorum ben pandispanya kekimi. Görüyorsunuz, şöyle her yerini gösterelim. Gayet güzel kabardı kekimiz. Şimdi krem şantilerimizi kasemize alıp sütle çırpacağız. 2 paket krem şanti kullandım arkadaşlar. Hem kekin arasına sürdüm hem de üzerini süslemek için. İlk önce 1. paketi döküyorum. Diğer paketi de döküyorum şimdi. ...400 mililitre soğuk sütüm var. Onu ekliyorum. El blenderımızla ortalama 2-3 dakika kadar böyle iyice kıvam alana kadar çırpıyoruz. Şimdi görüyorsunuz krem şantimiz iyice kıvama geldi. Bu aşamadan sonra kekimizi keseceğiz ve sürmeye başlayacağız. Evet, şimdi arkadaşlar kekimizi ıslatmak için 1 su bardağı süte ihtiyacımız var ve 1 tatlı kaşığı toz şeker içine koyuyoruz. İyice şeker eriyene kadar çırpıyoruz. Ve şekerini erittiğimiz sütümüzü kestiğimiz keke döküyoruz. Krem şantimizi kekimize sürüyoruz. Krema bıçağımızla iyice her yerine sürüyoruz krem şantimizi. Ve de dilimlediğimiz muz parçalarımız var. Onları diziyoruz. Ben bu şekilde sıraladım rastgele. İsterseniz siz de koyabilirsiniz ya da sade de tercih edebilirsiniz. Farklı meyveler de olur. Sizin tercihinize kalmış, hangisini seviyorsanız.
Şimdi diğer kekimizin parçasını üzerine kapatıyoruz. Ve yağlı kağıdını çekiyoruz. Şimdi kalan sütle aynı kekimizi ıslatıyoruz. Aynı işleme devam. Yine krem şantimizi sürüyoruz. Önce üzerine, daha sonra yan taraflarını kaplayacak şekilde devam ediyoruz yapmaya. Üzerini bayağı hallettik. Yan taraflarından devam ediyoruz. Tüm kenarları da kapladıktan sonra kalan krem şantiyi krema torbasına doldurdum. Ve bu şekilde şekiller yapıyorum. Böyle kenarını çerçeve gibi geçtim yani. Ama siz farklı şekiller yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz tabii. Sizin hayal gücünüze kalmış. Ben böyle bir şey tercih ettim. Daha sonra içine de aynı şekilde şekil yapmaya çalıştım. Dolapta bir gece beklettim arkadaşlar. Buzdolabına bir gece beklerse iyi olur. Şimdi Dr. Oetker kakaolu çubuk var. Pasta sosu, onu dökeceğim. Bu yaptığım şekillerin ortasına yapıyorum. Aynı diğer taraflarını da döküyorum. Şimdi pastamızın tam ortasına fındıklar var. Onu koyuyoruz. Ben yaş pastalarda fındık lezzetli buluyorum. Yani bilmiyorum siz nasıl seviyorsunuz ama farklı kuru yemişler seviyorsanız onları da koyabilirsiniz. Ya da farklı pasta süsleri, onlar da olur. Ve şimdi pastamızı dilimleme aşamasına geldik.
Gördüğünüz gibi oldukça dolu dolu bir pasta dilimi oldu. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın.